Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce sizlerle bir böyle kısa bir sohbet etmek istiyorum. Kısa bir muhabbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz videoma her başladığımda kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin lütfen diye bir söz söylüyoruz. Tabii bu sıkıcı olmuş olabilir, sıkıcı oluyor olabilir. Ama gerçekten emeklerimizin karşılığı, yani emeklerimizin karşılığı ciddi bir emek veriliyor. Yani bir video benim en kötü 5-6 saatime mal oluyor. Yani en az 5-6 saatime mal oluyor. O yüzden bunu insan bu yaptığının karşılığını almak istiyor. Yani bu emeğinin karşılığını almak istiyor. Bu emeğinin karşılığı da abone, beğenme ve videoyu sonuna kadar izleme, yorum yapma, yani yorum alma, hatta soru alma, sorulara cevap verme. Bunlar emeğimizin karşılıkları. Ve teşekkür ediyorum izleyicilerime. Yani beğeniler, abonelikler sürekli artıyor. Beğeniler sürekli artıyor. Teşekkür ediyorum. Yani bunu da başta söylemek istedim. Sizlere bugün köksüz orkide ve ölmek üzere olan orkideleri kurtarma videolarımın dördüncü yöntem olan iple veya da bir bez yardımıyla orkide kurtarmayı göstereceğim. Onun için ben bir yorgan ipi, bizim oraların tabiriyle bir yorgan ipi kullanıyorum. Yorgan ipi kullandım. O bir yorgan ipimiz olacak. Tabii bir tane olmasın ama bir tane köksüz veyahut da kökü az kalmış orkide olacak. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim burada. Yani bu ip ne için bu ip? Bu ipin bir kısmı suya değecek. Suya değecek bir kısmı. Suyu çekecek ve orkidenin köküne getiriyor suyu. Ama bunu getirirken, bu suyu getirirken de yani böyle çok akıtarak değil, yani çok değil ama yavaş yavaş getirmesi. Yani orkidenin kökünü nemli tutması için bunu yapıyoruz. Burada tabi deneyin sonunda, yani bunu denedim, yani nasıl oldu, nasıl etti onu şey yapayım. Burada en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. İpi köküne bağladığınız zaman veyahut da yani ne kullanıyorsanız bir bezi köküne bağladığınız zaman, bakın bu şekilde köküne bağladığınız zaman o yumuşak köklerine kısa bir süre sonra o yumuşak kökler ipin bağlandığı yerden çürüyor. O yumuşak kökleri çürütmemek için mümkün olduğu kadar orkidenizin en alt kısmındaki sert kısmının en alt tarafından ipe bağlamanız lazım, en alt tarafından. Bakın görüyorsunuz, biraz suya, bir tane şeffaf veyahut da şeffaf olmasa da olur. Bardağa ihtiyacımız var, kaba ihtiyacımız var, bir tane de ipe. Bu ip kalın da olabilir. Yani daha ince olmasa iyi olur. Yalnız suyu çekecek bir ip olması lazım. Yani suyu çekebilecek bir ip olması lazım ki orkidenin kökünü tutabilsin, yani nemli tutabilsin. Burada önemli olan orkideleri kurtarmak için yaptığımız bu deneylerden önemli olan orkidelerin kökünün nem alması, nemli olması. Orkidenin kökü nemli olduğu zaman orkide size yeni dallar, yeni kökler verecektir ve kurtulacaktır. Her zaman dediğim gibi orkide gerçekten çok güçlü bir bitki. Çok güçlü bitki olduğundan dolayı da böyle küçük tekniklerle, küçük şeylerle de yani çok rahatlıkla kurtarabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz. Yani bir tane kaç gün geçti? Yaklaşık bir haftalık bir şey. Böyle şey yaptık. Bir hafta geçti mi? Yani bir hafta da 4-5 günlük şey herhalde. Yani görüyorsunuz. Daha tam böyle çıkmadı ama bir parça en azından oluştu. Bu kısımda
yaklaşık 2 haftalık o en başta söylediğim gibi ipi sardığım yerler, ipi o 2 tane yumuşak köke yapmıştım, bağlamıştım ipi. O yumuşak kökler çürüdü. Yani o yumuşak kökler gitti. Ama 2 tane yeni kök verdi. Bu yeni kökler de muhtemelen uzayacaklar. Şöyle çürümesin diye bakımını da yapalım orkidemize. Öyle şey yerlerinde de çürüyebilecek, mantarlanabilecek yerlerimizi alalım. İki tane dediğimiz gibi kök verdi. Bu kökler de büyüyecek yani zamanla. Ama biraz zaman alacak gibi gözüküyor yani. Biraz zaman alacak. Öyle gözüküyor. Biraz köküne bakım yapacağım. Yani dezenfekte yapacağım. Neyle yapıyorum dezenfekte ile? Toz tarçınla yapıyorum. Yani. Hem besleyicilik özelliği var. Hem de dezenfekte edici özelliği var. O yüzden toz tarçınla da bakımını yapacağım. Bakın ilk başta nereye takmıştık bu ipi? İlk başta o yumuşak köklere takmıştık. Yumuşak köklü taktığımız yumuşak kökleri de gerçekten çürüttü. Şimdi nereye takacağız? Şimdi o sert kısma, yani çürümesinin az olacağı kısma şey yapacağız. Toz tarçınımızı da atıyoruz ki mantarlaşmasın, mikrop kapmasın. Toz tarçının özelliği, yani buradan şunu da söylemiş olayım size. Eğer dalından bir bitki yetiştirecek olursanız, mesela bir hoya bitkisi dalından eğer çoğaltacaksanız veyahut da işte cam güzeli deniliyor yani, öyle bir şey çoğaltacaksanız veya kurdele bitkisi veyahut da telgraf çiçeği falan çoğaltacaksanız dalından kök dikmeden önce, yani toprağa dikmeden önce toz tarçınlarsanız, toz tarçının bir özelliği var. Köklendirme özelliği var toz tarçının. Toz tarçın bitkileri toprağa dikildiği zaman köklendirme, köksüz bitkileri köklendirme özelliği var. O yüzden toz tarçın biraz da döktüm. Toz tarçınla birlikte biraz daha köklenmesi, orkidemin köklenmesi kolay olacak diye düşünüyorum yani. Orkidem evet şu an sallanıyor. Yani göstermek istiyorum yani. Şimdi enteresan tabii, yani özellikle su çeken ip türü şeylerin yukarıya doğru da suyu çekme özelliği var. Bu özelliğinden dolayı da şeyler nemli kalıyor. Yani orkideler nemli kalıyor. Bundan bir 5-10, yani 2 ay önce bir video paylaşmıştım. Bu videoda da iplerle, o videoda şunu anlatmıştım. Orkidelerimizi biz tatildeyken orkidelerimiz nasıl sulanır diye bir şey anlatmıştım. Konu anlatmıştım. Tabii burada da, orada da iplerin suyu damlatma, suyu akıtma özelliğini kullanarak şey yapmıştık. Yavaş yavaş akıtma özelliğini. Burada da yine iplerin suyu çekme özelliğini kullanarak orkidelerimizi adeta bir kök gibi değerlendirerek bu ipleri orkidelerimizi nemli bırakıyoruz. Evet. Kanalıma buraya kadar izlediyseniz eğer, yine demek zorundayım, söylemek zorundayım. Çünkü abonelikler bizim için gerçekten önemli. Emeklerimizin karşılığı abonelikler, emeklerimizin karşılığı beğeniler, emeklerimizin karşılığı yorumlar, bildirim zilleri emeklerimizin karşılığı. O yüzden söylemek zorundayım. Eğer videomu izlediyseniz kanalıma abone olarak, bildirim zillerini açarak ve beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ailenizle kalın.